Ama İsrail İnşallah yayma da olmuştur planını yani. başardı gibi gözüküyor. Savaşın yayılmasını, derinleşmesini istiyordu. Tabii ki kendisi de vurulacaktı. Bunu göze aldı mı bilmiyoruz. Çünkü bu kadar kaybı belki Yok. onlar da Beklemiyordu. beklemiyordu. Ben hiç Hocam bu istedikleri şey değil. Değildir bence. değil mi? Bu yok değil yok yani. yok asla Değildir. değil. Şu an bir asker, yeniliyorlar. iki İsrail, asker. İsrail deve kuşu gibi her şey olumlu gidecek, o gözle bakıyor. Tabii. Olmadı. Hep Batı Olmadı. desteği, hep ben yıkan olacağım, hep kazanan olacağım. Buna kurmuş kendini. Evet, evet. Aklı bu kadar çalışıyor ve süreci de bugüne kadar bu akılla getirdi. Ama bir gün hep diyorduk ya, bir gün gelecek toslayacak ve iş terse sarmaya başlayacak. Keser İşte o- döner, sap döner, gün Ha. gelir hesap döner. İşte bu hesabın döndüğü gün bugün bana göre hocam. Yani mesela Hizbullah'ın Hayfa'ya saldırılarının işte birazdan belki de onun da raporları gelmeye başlar. Örnek Hayfa'da şu tesisler hasar aldı diye görüntülerle bir görürsek bana göre şaşırmayalım. Doğru. Veya daha Tel Aviv'de derinlerde yeni bir saldırı alırsa istihbarat teşkilatı, işte binaları şaşırmayalım. Çünkü burada Hamas, düzeltiyorum, Hizbullah belli ki durmayacak. Devamını getirecek ki zaten baskın böyle olur. Bu arada Beyrut almayacak ve şekilde. Lübnan vurulmadı. Fulya Hanım her akşam bu saatlerde Ha, bazı Fulya bombalardan hattaysa bahsediyor. Şu anda yok. onu bir İsrail soralım. şokta yani. Beyrut'ta Evet, gene Beyrut, Lübnan hava sahası temiz şu anda. Onun Sessiz görüntüleri de diyordu. geliyor. Belki Fulya'nın şey yaparsa. Yoksa Fulya hattaysa önceki aslında onun sessizlik sosyal mi? faydası var. Ha. Olabilir. Yani Beyrut'ta Şok her mu? akşam konuşurduk. İlk defa konuşmuyoruz. Evet, evet. Bu yaşadıkları şokun da aslında bir göstergesidir. Var mı öyle Fulya'ya? Şöyle İsrail'e şimdi alışık olduğumuz bir düzende anında cevap vermesini bekliyor. Peki şunu nasıl tanımlarsınız? Fulya az önce şöyle bir ifade kullandı. 2 gündür çok sessiz. 2 gündür Lübnan, Beyrut çok sessiz. Neden sessiz olabilir? Diken üstünde dedi değil Nasıl? mi? Evet, diken üstünde Her an oldukları büyük için. bir saldırı gelecek diye. Bayram mevzu da vardı. Onun da belki sessizliği Ama olabilir. İsrail bunu umursuyor mu? Şöyle Saldırı. İsrail'in ya bayram. kendi bayramı. Evet. İşte normalde böyle ama çok da centilmen bir ülke olmadığı gerçeğinin farkındayız. Yok, bayram kendi bayramı. O yüzden Evet, sessiz kendi olabilir. bayramı. Yani o nedenle onların vardır öyle tabuları. Hiçbir şey yapılmaz diye uygulamaları var. Bence o bayramla birlikte Olabilir. bir sessizlik dönemi yaşandı. Şimdi mesela Televizyon bile açmıyor hocam. Evet. o nedenle dedim, eğer hayattaysa Halevi denilen terörist başı yapacağı açıklamayla bir anda o sessizliği bozabilir. Zaten çok da meyilliler buna. Ama şimdi Gaffar'ın dediği de önemli. Eğer Rus medyasına öldü diye haber düşüyorsa bu gerçekten Ruslar hala iddia diyorlar ama çok yoğun haberler var. Yani o artık böyle sanki iddiadan fazla bir şey varmış gibi ellerinde. Yani bizim gibi niyetlerini ifade ediyorlar. Yoksa Emrah, bir şey mi? Emrah O asker hattaysa bir bizi şey duyuyorsa dememiş sorayım değil mi? ben. Açıklama Yoksa yapan müsaade asker. edersen. Emrah eğer bizi duyuyorsa bu açıklamayla ilgili bir saat var mı Emrah, İsrail tarafından deklar edilen? Yok. Coşkun Başbuğ herhangi bir saat belirtilmedi. Sadece Genelkurmay Başkanı Erzar Alevi'nin konuşmasından bahsediyorsunuz galiba. Doğru. Birkaç saat içerisinde olabileceğini söylemişlerdi ama hala yok. Yani bir saat belirtmediler. Ama takip ediyoruz tabii ki. Bu şey Jerusalem Post gazetesi dedikodu diyor, gerçek değil diyor. Yani İsrail basını da hemen topa girmiş, bunlar inkar ediyorlar, yok diyorlar. Bakalım ne olacak yani. İsrail Ama basını girdi tabii ama şimdi yetkililer mesela Netanyahu bir açıklama yapsın. Neden Netanyahu da yapmıyor? 11 Netanyahu Eylül'den sonra hemen Bush açıklama yapmıştı. 11 Eylül'den sonra Bush açıklama yapmıştı. Netanyahu neden açıklama yapmıyor? Nasıl yorumlarsınız siyasete? Şimdi Geç kalmıyor mu? Her dakika şaibeyi ve kafalardaki soru işaretini tabii şimdi dünya merak tabii. ediyor. İsrail kamuoyu da kaç asker öldü, bizden ne kadar kayıp var şu anda. İsrail de merak ediyor. Dünya merak ediyor ama onların açıklık, şeffaflık politikası olmadığı için şimdi böyle bir açıklama yapma, gerçekten öldüyse onlara göre Hizbullah'ın eline avantaj vermiş olmak ve onları sevindirmek. Şimdi büyük bir ihtimalle bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacaklar. Ondan sonra ona göre bir açıklama yapacaklar ya da açıklamalarını karşı saldırıyla verecekler. Hocam o da zaten esas olabilir. sıkıntı o. Yani durum değerlendirmesinden daha çok bu ağır bir kayıp. Evet. Biz buna nasıl bir cevap vermeliyiz? Bana göre bunu tartışıyorlar. Tabii bunu tartışacaklar. Yani el büyük bir yükseltmek. ihtimalle. Yoksa onların İlk hani bana toplumu göre. bilgilendirelim, rakamları açıklayalım gibi bir derdi zaten olmayacak. Zaten kayıplarını da büyük bir ihtimalle saklamaya da çalışırlar şu an itibariyle.
Ama sonra İsrailliler elbette ki bunu görecek. Çünkü tabutlar gelecek. Buna cenaze töreni yapacaklar büyük bir ihtimalle. Halk sokaklara da çıkabilir. Yani Netanyahu buradan tepki de alabilir. Zaten rehin ailelerinde birikmiş Tabii, bir tepki var. Bizi nasıl bir savaşın içine sürükledin tepkisini vermeye başlayabilirler. Zaten hani kuzeyin de daha güvenliğini elde edebilmiş değil, elde edebilecek gibi de durmuyor. Hizbullah da vuruyor, güneyden kuzeyi vuruyor. Orayı da henüz elde edemediler. Aslında Netanyahu istediği hiçbir şeyi şu anda yapamadı. Ne Gazze'yi ele geçirebildi, ne Filistinlileri oradan sürebildi. Şimdi generaller planı deniyor. Kuzeydekilerin güneye gitmesini istiyorlar. Oradaki yaklaşık 30 bin, 40 bin halkın güneye gitmesini istiyorlar. Bunu beceremediler. Çünkü orada halk hala yaşamaya devam ediyor. Hamas diyor ki yerlerinizi terk etmeyin diyor kuzeydeki insanlara. Bırakmayın diyor Netanyahu'ya, İsrail'e. Onlar hala orada duruyorlar. Çünkü orayı boşaltabilseler de daha rahat vurup orayı bir askeri üs haline getireceklerdi. Ama Filistin halkı da dirençli çıktı. Onlar da bırakmıyorlar. Batı Şeria'yı tam olarak alamadılar. Rehineleri geri alamadılar. Hizbullah'ın bu saldırısından sonra kolunu kanadını kıramadıklarını gördüler. O da onlara çok iyi bir ders oldu. Şimdi İsrail büyük bir bocalama halinde. Eğer bir de bu komutanlarını kaybettilerse gerçekten çok büyük bir darbe yemiş olacaklar böylece. Onun da sessizliği bu. O yüzden de açıklama yapamıyorlar ve bekliyorlar. Şimdi medyayı engellemişler, işte basını engellemişler. Bu da çok önemli bir şey. Hiçbir şekilde bilgi sızmasını da istemiyorlar. Tam da hani o devlete yakışır bir durum değerlendirmesi, bir pozisyon alma. Ama nereye kadar saklayacaklar? Er geç bu duyulacak. Yani yarın itibariyle ölü sayılarını da yaralı sayılarını da gerçekten komutanlardan verdiği kayıpları da belki başka komutanlar da vardı orada. Yani Genelkurmay Başkanı oradaysa Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri oradaysa, Komutanı da oradadır tabii, yani. başka komutanlar da olabilir ve onlar da Genelkurmay Başkanı'nın hemen yanında yemek yiyorlardır büyük bir ihtimalle. O yüzden Belki Savunma Bakanı da orada. fazla da saklayamayacak. Galant çıktı, o mu kaldı? Olabilir Ya, mi? İsrail'de ilginç Zaten bir suçlama birlikte var. geziyorlar. Bakan, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları. Peki bir şey soracağım. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Ya bütün bakanların hepsi oradan 3 Ay bu kişi. çok Hepsi olağan bir değil de şey, doğal bir şey. savunma- Ya da savaş durumunda evet normal Yani bir şey. savaş durumunda eğer bir tören bir şeyler varsa orada Varsa. ki Lübnan'a bir kara saldırısı söz konusu ve ilk kullanacağı Ekip orada. terörist Sonrası. varlıkta Golani. Dolayısıyla orada böyle hani motive etme, gaza getirme, Moral yemeği falan. moral yemeği Motivasyon bunlar hep denenilen olabilir. şeyler. Hatırlayın o Gazze'de katliam başlamadan hepsi cirit atıyordu o teröristlerin arasında. Aslansınız, kim tutar sizi, böyle başaracağız, şöyle güç kazanacağız. Evet. Şimdi aynı havayı yaratmak için oraya bir yapılan ziyaret Kalabalık olabilir. yürüyüş olabilir. O ziyarette belki de Halevi ile birlikte komutanlar başkaları da da vardır. olabilir. Bazı milletvekilleri Biden'ı suçluyor. Olmalı zaten. Büyük bir ihtimalle olmalı yani. Tek başına gitmez Genelkurmay tabii. Başkanı. Mutlaka yanında komutanlar Knesset'te bir olmalı. toplantı esnasında Biden suçlanmış vekillerde. Çünkü Biden ne diyordu? Lübnan'a saldırı kesin. Durdurun bak, senin yüzünden oldu. Biz 3 gündür saldırı kestik sen kes dediğin için. Şimdi de başımıza gelenleri Ne kestiniz senin ya? Birleşmiş Milletler askerlerine bile saldırdınız. Saldırdınız, Esasında. kesmedi. Evet. Yani Biden Ya bunlar o kadar şımarık, adi bir Zorba. topluluk ki kardeşim. Şımarık bunlar. Hem zorbalar, hem zalimler, hem ahlaki normları neredeyse yok. Yani neredeyse demeyeyim yok denecek kadar düşük bir ahlaka sahipler. Ve aynı zamanda da şımarıklar. Yani baksana hani Lübnan'a kara operasyonu yapıyordun. Kara operasyonuna başladın, tanklarını avlamaya başladı bunlar. Hemen ağlamaya başladınız. Çocukları öldürmek daha kolaydı, çocukları öldürelim demeye başladınız. Karşınızda çoluk çocuk olmayınca, güçsüzler, masumlar olmayınca işte bu haldesiniz. Yani Allah'ın da bir adaleti var. Eninde sonunda gelir sizi bulur. Zannediyor musunuz ki yaptığınız bu kadar zulüm, akıttığınız bu kadar kan yanınıza kar kalacak? Hizbullah'dan Hizbullah'tan bulmazsınız gelecek belanızı, başka bir yerden bulursunuz ama eninde sonunda bulursunuz. Şu anda dünyada milyarlarca insanın yüreğine su serpiliyor ya. Bu noktaya getirdiniz kendinizi. Şu an dünyada milyarlarca insan sizin helak olmanız için dua ediyor. Bu noktaya getirdiniz. Bütün Müslümanlar, Hristiyanlar, putperestler bile sizin helak olmanızı istiyor. O noktaya getirdiniz. O kadar adi, aşağılık bir şeysiniz, topluluksunuz. Yaptığınız iş değil. 50 bin insan, bunun 16-17 bini çocuk. Bebekler var, yavrular var ve bugün de öldürmeye devam ediyorsunuz. Bugün de aynı şekilde Gazze'de daha bu akşam gene cinayetlerine devam ediyorlar. Şimdi de işte kafalarına bu dronlar, füzeler bilmem ne gelince de vay efendim biz ne yaptık? Sizin daha bu yaptıklarınızın karşılığı bu değil.
Sizin bu başladığınız Yom Kippur kefaret değil mi? Bakın ödeyin bakayım kefareti. Daha neler ödeyeceksiniz? Hayırlı bayramlar diyorlar size. Çünkü siz bayramda, Ramazan bayramında, Kurban bayramında çocuk öldürmeyi çok iyi biliyordunuz. İşte bakın sizin de bayramınız böyle gelecek. Allah vere hiçbir sivile bir şey olmasın. Sivillerin burnu Hizbullah bu kanamasın. konuda uyarıda bulunuyor. Ama Askeri bu üslerden soykırımcılarda uzak dursun siviller. Tabii. Uzaklaşsın noktasında. İşte az önceki dilimde Tabii. Levent Hocam'ın da yaptığı uyarıda. Demek buradan da şunu çıkarabilir miyiz? Askeri üslerden uzak dursun. 2 tane askeri üsse peş peşe saldırı düzenledi Hizbullah. Askeri üslere saldırılar peş peşe 3, gelecek. 4, Heh, 5, olacak. değil mi? yarın, öbür mutlaka. gün. Diyor ki sivillere siz Mutlaka. çıkın, benim işim askerle, yani İsrail askeriyle. Mutlaka. O zaman şu dakika itibariyle saat işte 12'ye vurdu. Ertesi güne geçtiğimiz, ertesi haftaya da girdiğimizi varsayalım. Bu Coşkun Hocam'ın dediği gibi askeri üslerle devam edebilir Hizbullah. Göksu bak evvelden neydi biliyor musun sıkıntı? Daha füze havadayken açıklaması gelirdi. Hepsi bu. Daha fazla kadar. uzatmayacağız. Evet. Bitti. Karşılık Bak burada vermiyor. tam tersi. Ya Panik halindeler, panik. Biraz öyle. Panik, zavallı katiller, zavallılar. İşlediğiniz günahlar yanınıza kar kalacak zannettiniz. Bu daha başlangıç, ben eminim yani. Çünkü insanlığa bir moral gelecek. Bakın bütün Orta Doğu'da insanlar, tüm dünyada insanlar bir moral bulacaklar. Biz Hizbullah'a kızdık, söylendik şundan dolayı. Ya gücünü kullan, gücünü kullan. Haksız mı çıktık ya? Bak sen gücünü kullanmadığın için bu katil azdıkça azdı. Senin de ne kadar canını aldı, ne kadar insanını kaybettin. Binlerce insanını, sivilleri, çocukları Lübnan'da da katletti. Yani buna artık dünya müdahale edecek. Şimdi bunların silahı var, çatışma var, silahla müdahale ediyor. Dünyanın geri kalanı, başta İslam ülkeleri, başka şeyleri, araçları hemen devreye almalılar. Ticari ambargolar mı, siyasi yaptırımlar mı? Üzerine gidilmeli. Özellikle de evvelki günkü olay. Yani Birleşmiş Milletler'e Tabii burada yaptıkları pat saldırı. olabilir. Birleşmiş Milletler'e yaptıkları saldırı, raporlar geldi. Birleşmiş Milletler'in kendi açıklamaları var. Kimyasal silah kullanmışlar. Personelimiz gaz maskeleri takmış olmasına rağmen personelimiz çok ağır şekilde etkilendi yanık diyorlar. var. Cilt yanıkları yanıkları vesaire var. Şu an tedavi görüyor. Tabii, ve bu katiller Gazze'de bunu Dünyaya kullandı. savaş yani. Bütün dünyaya savaş ilan tabii. Dünyaya savaş açtı. Şimdi dünya bunlara bir yanıt verecek. Bakın bunlar anlatıldığı gibi efsane değil bunlar. Öyle Tam tersi yenilmez Zafer. bir güç Tam falan. tersi Tam var ya. aksine. En Evet. çürük, en kokmuş Bravo, yapı. bravo. Tam aksine. Ve onun için zaten isyanımız dediğin gibi Hizbullah şu an gücünün çok az bir kısmını kullanıyor. Tamamını sahaya yansıtsın var ya, bak samimi söylüyorum, bütün o işgal ettiği toprakları dar eder bu yapıya. Bunlar böyle korkak, böyle ucube yapılar. O hani bahsettiğin fotoğraflar düşüyor. Duvar dibinde böyle ağlıyorlar. Aklını ağla. Tabii bebek öldürmeye benzemiyor bu iş. He. Bebek öldürmeye benzemiyor. bravo. Soykırımcıların sonu budur. Dünyada soykırım yapanların yanına kar kalmadı. Holokostu yapan Nazilerin yanına kalmadı. Karabağ'da, Hocalı'da çocukları öldüren Ermenilerin, çetelerin yanına kalmadı. Bizde Anadolu'yu işgal eden, Anadolu'daki büyük zulme imza atan Yunan ordusu, işgalci ordunun yanına kalmadı. Sizin de yanınıza kalmayacak. Bak göreceksiniz. Göreceksiniz çünkü insanlık buna inanıyor. Maşeri vicdan buna inanıyor ve bunu istiyor. Bütün insanların duası sizin karşınızda kim varsa onunla beraber. Kimliğin önemi yok. Hizbullah'tan nefret edenler bile bugün Hizbullah için dua ediyorlar çünkü size cezanızı veriyor. Hak, adaleti sağlıyor şu anda burada.